Milattan önce 3. yüzyılda Doğu Asya steplerindeki bir bölgede göçebe olarak yaşayan Hun kabileleri Teoman Han sayesinde birleşmeye başlar ve yeni bir devletin temelleri atılır. Komşuları Çin ise o dönemlerde iç karışıklıklar yaşıyor ve Hunlara engel olamıyordu. Teoman'ın en büyük oğlu olan Mete, M.Ö. 234 yılında dünyaya gelmiş ve küçüklüğünden beri zekası ve hırsıyla herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Tabii en çok da kendi oğlunu tahta çıkarmaya çalışan Çinli üvey annesinin. Teoman'ın Çinli eşi olan Yansi, bu birliktelikten biri olan dünyaya getirmeyi başarmış, fakat hem Mete'nin varlığı hem de yarı Çinli olan birisinin başa geçemeyeceğinden dolayı oldukça şanssız bir durumda olduğunun farkına varmıştı. Bunun üzerine Yansi, Teoman'a Mete'yi kötüler ve onu etkisi altına almayı başarır. Teoman, Mete'den kurtulmak için onun düşman kabile Yueçilere esir düşmesini sağlar. Teoman'ın planına göre savaşçıları Yueçi kabilesine saldırı düzenleyecek ve bunun intikamını almak isteyen Yueçiler Mete'yi öldüreceklerdi. Fakat işler Teoman'ın planladığı gibi gitmez ve Mete bir at çalarak Yueçilerin elinden kaçmayı başarır. Oğlunun başarısından ve hırsından çok etkilenen Teoman, onun cesaretini takdir eder ve emrine 10.000 kişilik bir ordu verir. Bir süre sonra bu kararın Teoman için şanssız sonuçlar doğuracağı ortaya çıkacaktı. Çünkü Mete zamanında ondan kurtulmak isteyen babasına karşı derin bir öfke duyuyor, aynı zamanda sıradan askerlere sahip olmak ona cazip gelmiyordu. Emirlerini sorgulamayan gözü kara bir ordu yaratma peşindeydi. Bu yüzden askerlerinin eğitimi sırasında onlara eşlik ediyor ve sürekli olarak sadakatlerini sınıyordu. Mete aynı zamanda ıslıklı okun mucidi olarak kabul edilir. Bir gün Mete, askerlerine ıslıklı okunu nereye atarsa herkesin oraya atış yapmasını emreder ve okunu Hunlar için kutsal sayılan bir ata atar. Atın öneminin farkında olan bazı askerler atış yapmaya cesaret edemeyince Mete'nin emriyle başları vurulur. Başka bir gün Mete okunu en sevdiği karısının çadırına atar ve yine cesaretsiz askerlerinin başlarını vurdurur. Fakat bir gün Mete, babası Teoman'ın önderliğinde yapılan bir ava çıkar ve burada okunu babasına doğru çevirir ve atar. Mete'nin bütün askerleri oklarını aynı yöne doğru atar ve Teoman ölür. Mete bundan sonra üvey annesini, üvey kardeşini ve onu desteklemeyen herkesin öldürülmesini sağlayarak başa geçer. Mete tahta geçtikten sonra ilk olarak Hun halkını düzene sokar. Kadınlar ve erkekler eşit muamele görüp omuz omuza savaşmaya başladılar. Ayrıca Mete ilk akınlarını doğudaki komşuları olan Tungulara karşı düzenler. Bu arada Tungular en parlak dönemlerini yaşıyordur. Mete'nin başa geçtiğini öğrenir öğrenmez ona bir elçi yollayıp ölen babası Teoman'ın atını isterler. Mete devlet büyüklerini toplayıp fikirlerini dinler ve çoğunluk atın 1000 mil koşabilen değerli bir at olduğunu, asla verilmemesi gerektiğini savunur. Bunun üzerine Mete, bir atı komşu devletten nasıl daha üstün tutabiliriz der ve atın Tungulara verilmesini sağlar. Tungular ise tekrar bir elçi gönderir ve Mete'nin eşlerinden birini isterler. Bunu duyan devlet adamları Tunguların bu teklifini ahlaksız olarak yorumlar ve savaş ilan edilmesini önerirler. Fakat Mete herkese şaşırtarak bir hatunu bir komşu devletten nasıl daha üstün tutabiliriz der ve eşini Tungulara verir. Bütün istekleri yerine getirilen Tungular, Hunlara karşı önemli bir üstünlük sağladıklarını düşünerek isteklerini devam ettirirler. Son istekleri ise iki devlet arasında bulunan ve kullanılmayan çorak bir arazidir. Bu sefer Hunların devlet büyükleri yaptıkları toplantıda istenilen arazinin boş bir toprak parçası olduğunu ve verip vermemenin hiçbir önemi olmadığını söylerler.
Bunu duyan Mete çok sinirlenir ve devletin malı olan bir toprağı nasıl verebiliriz der ve bu fikri savunanların başlarını vurdurur. Mete için kendisine ait olan at ve eşi vermek bir problem değilken, halkın toprağı söz konusu olunca savaşmayı tercih etmesi, vatan sevgisinin nedenle büyük olduğunu kanıtlar. Bu olaydan sonra önemli bir dönem boyunca Hunlar ve Tunkular savaşır ve savaş Hunların galibiyetiyle sonuçlanır. Tunkular Hunlara her yıl düzenli olarak sığır, at ve koyundan oluşan vergi vermeyi kabul ederler. Mete için doğusunda bulunan tehdit ortadan kalktığına göre artık batıya yönelmenin vakti gelmiştir. Yani bir zamanlar esir düştüğü Yüeçiler. O dönemde Tanrı Dağları ile Kams arasında yaşayan Yüeçiler, Mete'nin düzenlediği seferlere daha fazla dayanamayacaklarını anladıklarında doğuya doğru göç etmeye başlarlar. Artık doğusunda ve batısında herhangi bir tehdit bırakmayan Mete, kuzey ve kuzeydoğusundaki akraba Türk topluluklarını tek bir bayrak altında toplamış ve asıl hedefi olan Çin üzerine sefer düzenlemeyi planlamıştı. Mete ilk olarak babasının M.Ö. 215 yılından sonra kaybettiği toprakları geri alabilmek için Kuzey Çin seferine çıkar ve bu toprakları geri alır. Kuzey Çin topraklarının tekrar kaybedilmesiyle birlikte Çin İmparatoru Gaozu 320 bin kişilik ordu oluşturur ve Hunların üzerine doğru ilerlemeye başlar. Tabii ki imparator bir yandan da Hun ordusunun durumunu merak etmeye başlar. Bunu öğrenmek için de casus bir elçi heyeti oluşturur ve Mete'ye yollar. Gaozu'nun planını önceden fark eden Mete, ordunun güçlü bölümünü ormanda saklar ve elçilerin karşısına yaşlı, sıska ve güçsüz gözüken adamlarını çıkarır. Aldığı haberle Hunların savaşamayacak durumda olduğunu düşünen Çin İmparatoru, Mete'nin tuzağına düşer ve kendinden emin bir şekilde Hunların üzerine yürümeye devam eder. Yol boyunca Çin ordusu, Hunların yıldırma ve yıpratma taktiklerine maruz kalır ve giderek güçsüz düşmeye başlarlar. Sonunda savaşın planlandığı Ping kentine ordusunun önemli birliklerinden önce gelen İmparator Gaozu, burada tuzağa düşürülür ve kuşatma altında kalır. Açlık gibi zor durumlarla da başa çıkmaya çalışan imparator, Mete'nin eşine çeşitli hediyeler göndererek yardım ister. Kuşatmanın 7. gününde ise Mete, Çin ordusunun gitmesine izin verir. Büyük bir utanç duyan Çin İmparatoru ancak 3 sene sonra kendisini toparlayabilir. Milattan önce 198 yılında Gaozu'nun barış istemesiyle Çin prensesinin Mete ile evlenmesi ve yıllık haraç ödeme şartlarıyla iki taraf arasında barış antlaşması imzalanır. Mete, M.Ö. 174 yılında öldüğünde geriye 18 milyon kilometre karelik büyük bir imparatorluk bırakmıştı. Saltanatı boyunca devletini doğuda Japon denizine, batıda Aral Gölü'ne, güneyde Tibet'e ve kuzeyde ise Sibirya'ya kadar genişletmeyi başarmıştı. Tahta çıktığı M.Ö. 209 yılı Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olarak kabul edilir. Oluşturduğu onlu sistem ile dünyanın ilk düzenli ordusunu kurmuştur.